Merhaba arkadaşlar. Öncelikle dersimizin içeriğinden bahsedelim. Swift programlama dilini ben çeşitli kategorilere böldüm. Twitter'da da görmüşsünüzdür. Başlangıç, orta seviye ve ileri seviye olmak üzere çeşitli konulara ayırdım. Burada hedef kitlemiz daha önce programlamayla hiç uğraşmamış kişiler olacak. Ama ileri seviye konuları da programlama diliyle ilgilenen arkadaşlar takip edebilirler. Burada Swift programlama dilini anlatacağız. UI ile alakalı bir anlatım olmayacak. Ama zaten büyük oranda kullanacağınız şeylerden bahsedeceğiz bir uygulama geliştirirken. Geriye sadece Swift UI ya da UIKit gibi framework'leri öğrenmeniz kalacak. Burada ben anlatırken doğal olarak İngilizce Türkçe kavramları dönüşümlü olarak kullanacağım. Ama mümkün olduğunca başlarda bunların Türkçelerinden de bahsedeceğim. Ama işimizin doğası gereği ve internetteki kaynakların İngilizce olması, çalıştığımız ortamın İngilizce üzerine kurulu olması gibi sebeplerden dolayı zaten yaptığımız iş bir süre sonra yarı İngilizce, yarı Türkçe bir şeye kayıyor. Yani örneğin class dediğimde sınıf öğrenirken sınıf demek güzel oluyor evet ama hani çalışırken yabancı iş ortaklarınız da olacak, arkadaşlarınız da olacak. Onlarla çalışırken artık bir süre sonra sınıf demek size eğreti gelecek. Onun için ben bunları dönüşümlü olarak kullanacağım. Mümkün olduğunca dediğim gibi başlarda ne demek istediğimi açıklayacağım ama ileriye doğru tamamen daha profesyonel bir konuşma diline geçeceğiz. Bunun için kusura bakmayın, işimizin doğası bu biraz aslında. Yani bir örnek daha vereyim. Mesela dictionary dediğimde çok doğal hissediyorum ben ama buna sözlük desem yani komik geliyor aslında, bir süre sonra siz de bunu fark edeceksiniz. Bu dersin sonunda Swift programlama diliyle ilgili günlük hayatta kullanacağınız birçok şeyi görmüş olacağız. Dediğim gibi sadece UI ile ilgili kısım kalacak. Bunun dışında tabii değinmediğimiz birçok konu var. Ama ben tabii dediğim gibi yani uygulama geliştirirken büyük oranda sizin işinize yarayacak şeylerden bahsedeceğim. Buradaki kimi kavramlar yani birçok programlama dilinde de var zaten. Hani sınıf dedik. Yani sadece Swift'e özgü bir şey değil. Burada Swift sintaksını göreceğiz. Swift'in bazı sorunlara bulduğu çözümlerden bahsedeceğiz sadece ayrı olarak. Bildiğiniz konular olursa atlamakta serbestsiniz arkadaşlar. Swift yazmak için, daha doğrusu iPhone uygulama geliştirmek için Mac'e ihtiyacınız var. 2015 ve üzeri herhangi bir Mac işinizi görecektir tabi, performansı değişken kabul ederek. iPad üzerinde de bu benim anlatacağım dersleri pratikleyebilirsiniz. iPad'de Playground uygulaması var. Ben de şu anda size dersleri Playground uygulamasından göstereceğim. Burada herhangi bir uygulama ayağa kaldırmadan simülatörde ya da cihazda yazdığımız kodu derleyip yani çalıştırıp sonucunu görüyor olacağız. Siz de eğer Mac'iniz varsa Playground yükleyebilirsiniz ya da dediğim gibi iPad'iniz varsa Playground yükleyebilirsiniz. Mac dışı bilgisayarlarda da Hackintosh gibi çözümler var. Ama ben çok performanslı olduklarını düşünmüyorum. Cloud Mac çözümleri var ama bunların tabi doların da artışını göz önünde bulundurursak çok fazla geçerli çözümler olabileceğini düşünmüyorum. Mac alabilen, buna yatırım yapabilen arkadaşlar biraz şanslı oluyor tabi bu yarışta ister istemez. Swift ile iOS uygulama dışında backend uygulamaları da geliştirebilirsiniz. Vapor framework'ü var. Bu framework ile bu derslerde öğreneceğiniz sintaks ve kavramları kullanarak backend uygulamaları da geliştirebiliyor olacaksınız. Production'da yani performanslı olduğu söyleniyor. Production dediğim canlıda, yani elimizde çalışan uygulamalar, servis uygulamaları. Bunlar da çok fazla yaygın değil şu anda ama performansının iyi olduğu söyleniyor. İleride denemek isterseniz aklınızda bulunsun.